Bu mektuba basit bir selam kelimesiyle başlamak ya da klasik başlangıç yaparak sevgili diye yazmak istemedim. Değer verdiğin kişi için emek vermek lazım. Bu mektubu İngilizce seslendirmek istedim. Fakat duygularımı ifade edecek kelimelerin tamamını telaffuz edebileceğimi sanmıyorum. Dinlemeye vakit ayırıp gözlerime bakarsan ekranın altında yazacak kelimelerin de bir önemi kalmayacak. Eğer ev adresini bilseydim bu mektubu kağıda yazmak ve postalamak isterdim. Lakin bilmediğim için videolu olarak seslendirmeyi doğru buldum. Telefon ekranında basit bir bildirim sesiyle okunmaya başlayan satırlar hak ettiği değeri bulamıyor. Belki fazla ince düşünceler içindeyim. Lakin içten içe gerçekleri konuştuğumu biliyorsun. Fakat tanışalı o kadar kısa vakit oldu ki tam olarak güvenmek için yeterli değil, farkındayım. Fakat ben bu satırları yazarken ilk iletişim kurmamızın üzerinden 102 gün geçti. Bu mektup ne gelecek planları için yazıldı ne de ayrılık için yazılıyor. Sadece birbirimizi yıpratmamak için erkenden alınan minik bir önlem diyebiliriz. Sana anlatmadığım farklı bir tarafımı anlatmak istiyorum. Bu satırları herkes dinleyecek. Fakat bir önemi yok. Bu satırlar senin için yazıldı. Sadece senin dinlemen ve anlaman benim için yeterli. Ben asla sevilmedim. Al sana açık bir referans. Eğer biz seni sevdik, seviyoruz diyebilen olursa ben onlara sevgi koşulsuzdur. Kişinin ruhunu sevmektir ve sevdiğin kişinin mutlu olması için çabalamaktır. Onu her haliyle kabul etmektir derim. İşte bu son cümleden sonra herkes susar. Aslında bu mektuba nasıl başlayacağım hakkında bir sürü örnek düşündüm. Fakat az önce yazdıklarım aklımdan geçmemişti. Gerçi ben ne zaman yazmaya başlasam içimden çok farklı kelimeler dökülüyor. Buraya kadar dinlediysen beni, şimdi biraz da planladığım yazılarımı seslendirmek istiyorum. İlk önce araya bir itiraf sıkıştırmak istiyorum. Sen beni aradığında o telefonu açmak istedim. Çalmaya devam ettiği 15 saniye içinde çok fazla şey düşündüm. Fakat o telefonu açamadım. Çünkü sakin ve uzun düşünmeye ihtiyacım vardı. Telefonu açıp sana anlık cevap vermek yerine bizim aramızdaki iletişim farkını çözmek istedim. Ben hisleriyle hareket etmeyi tercih eden bir yapıya sahibim. Akıl koruyucu yönüm olur. Fakat hislerim nasılsa o yoldan asla geri dönmem. Son mesajımız üzerinden 5 gün geçti ve bugün seninle buluşacaktık. Bu arada o mesajla buluşmamızı ertelemek için yazdığım her gerekçe doğruydu. Tek fark var, ben tüm işlerimi düzenler ve senin için olmayan vakti yaratırdım. Daha önce yarattım, biliyorsun. Geçmişi, şimdiyi ve seni düşünmeye ihtiyacım vardı. Bu düşünce sürecinde benim de ne hissettiğimi anlamaya çalıştım. Ben sadece sevilmek istiyorum. Birinin yanımda olduğunu ve başıma ne gelirse gelsin, sen iyi misin diye sormasını diliyorum. Çünkü ben hep öyle yaptım ve biliyorum ki değişmem mümkün değil. Ben asla neler oldu diye sormadım. Sen iyi misin diye sordum. Benim için bir ilişkide en önemli şey ne olursa olsun karşılıklı olarak sen iyi misin diye sorabilmektir. Bu satırlar biraz iç dökmek gibi oldu. Fakat sen söyledin. İnsanlar benim yanımda ağlar dedin. Yanında değilim. Ama sana yazarken de ağlamak ile ağlamamak arasında sıkıştım. Korkuyorum. Bunu utanmadan söylüyorum. Korkuyorum. Sana aşık olmaktan korkuyorum. Bunu senin ilk fotoğrafını gördüğümde hissettim. Kendimi biliyorum. Kendimi durdurmazsam sonunda tapacasına aşık olacağım. İşte bundan korkuyorum. Aşık olmanın neresi yanlış? Sevmenin yanlış hiçbir tarafı yok. Sevmek güzeldir. Fakat sevilmenin de nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek istiyorum. Benim için sevgi koşulsuzdur. Kendi mutluluğunu korurken sevdiğin kişinin mutlu olması için çabalamak ve onu her haliyle kabul etmektir. Seninle kurduğumuz bu bağlantıda en çok aradığım şey karşılıklı olarak sen iyi misin diye sorabilmek.
Benim hislerim diyor ki beklemek için vaktiniz alıyor. Ben hızlı ve duygularını açıkça yaşayan biriyim. Sevgi gerçekte tükenmez. Her gün üstüne koyar. Zaten sevgi yalansa koy kapının önüne. İhtiyacı olan alsın. Ben söyledim. Benim sırrım yok. Dünya duysun. Sen değerlisin. Ve ilişkimiz nasıl ilerlerse ilerlesin hep öyle kalacaksın.